Telemor Creative'den hepinize tekrar merhaba. Birisi size hediye alacak, ne hediye alacağına çok hızlı karar verebiliyor mu? Siz evinizin dekorasyonuyla, giyim tarzınızla, hareketlerinizle insanlara ne anlatıyorsunuz? Bir şey anlatmaya çalışıyor musunuz? Şimdi bu konuları cevap verirken bir yandan da bir önceki videonun konusu olan eklektik dekorasyona neden ihtiyaç duyduk? Bunun da cevabını vermiş olacağız. Ama sizi her şeyin öncesinde 1700'lerin ortasına, 1. Sanayi Devrimi'ne götürüyorum. 1. Sanayi Devrimi'nden sonra seri üretim önem kazandı. Fakat herkese tek tip ürün üretimi kavramını benimsemeyen bir topluluk dedi ki yeniden canlanma yapmamız lazım. O eskileri de unutmamamız lazım. Avrupa şuna karar verdi. Klasik dönemi canlandıralım, neoklasizm. İngiltere gotik dönemi canlandıralım, neogotik. Bu akımlar ortaya çıktı o dönemlerde. Çünkü bir akım her zaman belirli bir ihtiyaçtan doğar. Süre gelen akımın eksikleri fark edilir ve ihtiyaca karar verilir. Bu ihtiyacın nasıl karşılanacağını ilk bulan kişi işte o tarihe adını yazdıran kişiler olurlar. Yeniden canlanma yaparken şöyle bir soru geldi akıllara. Biz acaba intihal mi yapıyoruz? Yani eser hırsızlığı mı yapıyoruz? Sonradan bunun böyle olmadığına karar verdiler. Çünkü eski dönemlerdeki fikirleri ya da ürünleri yeni dönem fikirleriyle birleştirerek kullanıyorlardı ya da eski dönem fikirlerini ya da ürünlerini farklı amaçlarla günümüze uyarlıyorlardı. Bu yüzden de bunun bir intihal yani bir eser hırsızlığı olmadığına, farklı bir akım olduğuna karar verdiler ve bu akım çeşitli fikirleri, kültürleri ya da ürünleri birleştirerek yeni bir harmoni oluşturma akımına eklektisizm dediler ve eklektik bu şekilde günümüze kadar taşındı. 2. Sanayi Devrimi'nden sonra seri üretim akıl almaz bir hal aldı. Zaman çok fazla önem kazandı. Bütçe çok fazla önem kazandı ve gerçekten tek tip ürünler meydana gelmeye başladı. Fakat bu bütün insanlığa hitap eden ürünler asla olamazdı. Çünkü bizler parmak izlerimiz kadar farklıyız birbirimizden. 1. Sanayi Devrimi'nden sonra meydana gelen canlanma hareketi 2. Sanayi Devrimi'nden sonra yerini mass customization'a bıraktı. Yani kitlesel özelleştirme ya da seri uyarlamaya bıraktı. Burada seri üretimin faydalarından yine yararlanıyoruz. Çünkü seri bir şekilde yapıyoruz. Ama aynı zamanda da kişiye özel özelleştirmeler uyarlayabiliyoruz ürünümüze. Bunu en iyi yapan firma ilginçtir. Bir Japon firması. Burada yine videolarımızda görüyoruz. Bir fikri farklı ülkeler nasıl farklı yorumluyorlar ve nasıl avantaja dönüştürebiliyorlar. Toyota firması just in time yani tam zamanında üretim modelini sunarak seri özelleştirmeye çok büyük katkıda bulunmuştur. Çünkü just in time'da bir ürünü son haliyle stokta tutmuyoruz. Onu yarı mamul olarak stokta tutuyoruz. Ve bir sipariş geldiğinde hızlı bir şekilde birleştirerek özel bir ürün haline getirebiliyoruz. Kişiye özel bir ürün haline getirebiliyoruz. Hem stok maliyetlerimiz düşüyor, seri üretimin faydasından yararlanıyoruz. Hem hızlı bir şekilde günümüzde zaman çok önemli olduğu için cevap verebiliyoruz. Hem de bir özelleştirme yapabiliyoruz. Zaten mass customization'ı yani seri uyarlamayı en iyi yapan ülke şu anda Japonya olarak görünüyor. Buna birçok marka örnek verilebilir. Biz dekorasyonda bu mass customization'ı nasıl yapıyoruz? Biz dekorasyonda işte bu mass customization'ı
eklektik dekorasyonla yapıyoruz. Çünkü üretilmiş olan klasik mobilyalar var, modern mobilyalar var, rustik mobilyalar var. Bunları, bu dönemleri ve bu dekorasyon tarzlarının gereklerini de çok iyi bildiğimizde bir harmoni çerçevesinde bir araya kısa zamanda getirebiliyoruz ve o yaptığımız tasarım kesinlikle kendimize özel dekorasyon oluyor. Yani eklektik çok iyi bir kişiselleştirme örneği. Bunu hazır eşyalarla yaptığınızda bu belki bir seri uyarlama haline gelebilir ama özel olarak istediğiniz eski dönem parçaların replikalarını yaptırmak isterseniz ya da antika parçalardan faydalanmak isterseniz de daha da güzel bir şey haline gelebilir. Personalization, yani tam olarak bir kişiselleştirmeye yönelik bir dekorasyon haline getirebilirsiniz. Bu yüzden eklektik tasarımı yapmanın kurallarını iyi bir mimardan, iyi bir mimari gözden almanız çok önemli. Günümüzde mimarların amacının farklılaştırıldığını görüyorum. Çünkü bir mimar asla az zamanınız olduğu için ve ona bütçe ayırabildiğiniz için birlikte çalışmayı seçeceğiniz kişiler değillerdir. Mimarlar aslında bu dönemleri çok iyi bilen bir, ama en önemlisi bu kişiselleştirilmiş dekorasyonu yapmak için sizi çok iyi tanıyacak, buna istekli olan bir mimarla çalıştığınızda dekorasyonunuz kişiselleştirilmiş ve aynı zamanda da uzun yıllar boyunca sıkılmayacağınız bir dekorasyon haline gelebilir. Çünkü şunu da çok görüyorum. Mimarlar kendi kişisel zevklerini evlere yansıtabiliyorlar. Bence bir mimarın başarısı aynı zamanda sizin yaşam tarzınızı öğrenmek, eşinizin yaşam tarzını ya da evi birlikte paylaştığınız insanın da yaşam tarzını ona ekleyerek, günümüzün modasını da kullanarak size optimal bir çözüm sunmaktır. Kıyafet de böyle bir şey. Moda olan şeyler var. Fakat sizin de bir vücut proporsiyonunuz var. O yüzden her modayı kendi vücudunuza uyarlayamazsınız. Bazı parçalar size iyi gelebilir, vücudunuza iyi görünebilir, vücudunuzda bazıları asla görünmeyebilir. Bu yüzden de çok iyi stilistler var günümüzde ve onlardan destek alabilirsiniz. Ama her şeyin sonunda siz giyim tarzınızla, siz evinizle bir kişilik sunuyorsunuz ortaya. Ve bu evinizde başka, kıyafetinizde başka olmamalı. Ben şunu görmeyi istiyorum. Birinin giyim tarzına baktığımda onun evini her zaman, belki mesleğim olduğu için şöyle bir hayal ediyorum. Acaba evi nasıldır diye. Çünkü bir insan kıyafetiyle, oturması, kalkması, hareketi ve eviyle ve konuştuklarıyla aslında kendini size çok iyi anlatabilmeli. Bu bütünselliği sağlamış olmalı. O zaman ilk soruya dönelim. Birisi size hediye almak istediğinde çok kısa sürede karar verecektir. Çünkü siz ona, bana bu hediyeyi al diyor olacaksınız zaten. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize bolca sevgiler.